Bir avuç toprak için kardeşini sofradan kaldırdılar. Selim, Erzurum ayazında eski bir değirmene sığındı. Pembe toprağı kazandığını sandı ama evin bereketi birer birer söndü. Kerim her gün kardeşinin öksürüğünü duydu ama vicdanını susturdu. Sonunda tarla kurudu, ambardaki tahıl çürüdü, köy yüz çevirdi. Ve o gün Kerim, kardeşinin dizlerinin dibine çöküp af diledi. Peki Selim hakkını helal etti mi? Yoksa o bir avuç toprak hepsinin huzurunu aldı mı? 90'lı yılların ortalarıydı. Kış, Erzurum'un dağ köylerine erkenden çökmüş. Ayaz, daha güneş batmadan taş duvarların içine kadar işlemişti. Köyün üstüne sinen o soğukta, bacalardan çıkan dumanlar bile titreyerek göğe yükselirdi. İşte o köyde Kerim adında 30 yaşında, sessiz sedasız, toprağına bağlı bir adam yaşardı. Babalarından geriye kalan tek şey, tapulu küçük bir arazi ve başlarını soktukları taş duvarlı, toprak damlı eski bir evdi. Kerim'in kendisinden 5 yaş küçük kardeşi Selim ise onun gölgesi gibiydi. Aynı sofrada büyümüş, aynı tarlada ter dökmüş, aynı yokluğun içinden geçmişlerdi. Ama Kerim'in karısı Pembe, o eve gelin geldiği günden beri Selim'i bir kardeş değil, paylarına ortak olmuş bir yük gibi görürdü. Gözü hep tarladaydı. Hele Selim'in payı var ya, o pay Pembe'nin yüreğinde gün geçtikçe büyüyen kara bir dikene dönüşmüştü. O akşam dışarıda kurtlar dağlardan inen rüzgara karışıp olurken evin içinde sobanın isi ağır ağır odaya yayılıyordu. Taş duvarlar soğuğu kusuyor, eski pencerenin kenarlarından ince bir ayaz sızıyordu. Pembe, yemeği sofraya koyarken Selim'in tabağını bilerek en uca, neredeyse minderin dışına bıraktı. Selim, 25 yaşında, mahcup bakışlı, içine kapanık bir delikanlıydı. Abisinin yüzüne baktı, sonra önüne konan yarım ekmek parçasına uzandı. Tam o sırada Pembe, kocası Kerim'in kulağına eğildi ama fısıltısı herkesin duyacağı kadar keskin çıktı. "Bu evde boğaz çok," dedi. "Elin iş tutamayanı da her gün hazır lokma bekler." Selim'in elindeki ekmek havada dondu. Başını önüne eğdi. Kerim ise sustu. Karısının zehir gibi sözleri, kardeşinin kalbinin ortasına saplanırken o tek kelime etmedi. Sanki toprağın kokusu, kardeş kokusundan daha tatlı gelmeye başlamıştı ona. Selim yutkundu. Tabağındaki tek lokmaya bile dokunmadan usulca ayağa kalktı. Köşede asılı duran eski, yamalı hırkasını omzuna aldı. Kapıya yönelmeden önce abisine son bir kez baktı. Belki "Otur kardeşim," der diye bekledi. Belki "Bu ev senin de evin," der diye. Ama Kerim başını bile kaldırmadı. O kış Erzurum'un ayazı sadece camları değil, o evin içindeki vicdanları da dondurmuştu. Pembenin kibri her geçen gün büyüyor, Selim'in varlığına tahammülü kalmıyordu. Selim ise abisine olan hürmetinden susuyor, sabah erkenden ahıra gidip hayvanların altını temizliyor, odun kırıyor, su taşıyor, tarlanın kenarını onarıyor ama bir kez olsun yüzünü ekşitmiyordu. Kul hakkından korkan temiz yüreği her ağır sözü içine atıyordu. Fakat Pembe'nin niyeti belliydi. Selim'i bu evden, bu sofradan, o topraktan tamamen söküp atmaktı. Ertesi hafta köyün muhtarı ve 2 yaşlı Aza, tarlanın sınır meselesini konuşmak için eve geldi. O gün Pembe baş köşeye kurulmuş, sanki evin reisi kendisiymiş gibi mağrur mağrur oturuyordu. Kerim sessizdi. Selim ise misafirlere hürmetle çay ikram ediyordu. Elindeki eski tepsi hafifçe titredi. Muhtarın önüne bardağı biraz sertçe bıraktı. Belki soğuktandı, belki utangaçlığından. Ama Pembe bunu fırsat bildi. Gözlerini belerterek herkesin içinde Selim'i parmağıyla gösterdi. "Bir çay bardağını bile tutmaktan acizsin," dedi. "Senin bu toprağa ne hayrın dokunacak? Boşuna nefes tüketip bu evin ekmeğini bölüyorsun." Odanın içine ölüm gibi bir sessizlik çöktü. Muhtar ve azalar şaşkın şaşkın birbirlerine baktı.
Selim'in başı öne düştü. Elindeki boş tepsi sanki tonlarca yük olmuş da kollarını aşağı çekiyordu. Sonra abisine baktı. Bir kelime bekledi. O benim kardeşimdir desin istedi. Hor görme desin istedi. Ama Kerim, Pembe'nin getireceği toprağın hayaliyle gözünü kör etmişti. Başını çevirdi, çayından bir yudum aldı. O bir yudum çay, Selim'in yüreğine dökülen kaynar su gibiydi. Selim yine tek kelime etmedi. Odadakilere sessizce başını eğdi, hırkasını aldı ve dışarı, Ayaz'ın bağrına çıktı. Köyün dışındaki eski değirmen yıllardır terk edilmişti. Çatısı çökmek üzereydi. Taş duvarlarının arasından rüzgar ıslık çalarak geçerdi. Selim o gece oraya sığındı. Yanına alabildiği tek şey babasından kalan yamalı hırka ve cebindeki boş tütün tabakasıydı. O dondurucu Erzurum gecelerinde taş duvarların arasında titreyerek geçen günler başladı. Ne kapısını çalan oldu, ne bir tas sıcak çorba getiren. Köylü aslında olan biteni duyuyordu ama Pembe'nin yaydığı yalanlar yüzünden kimse ses çıkaramıyordu. Pembe, köyde Selim için zaten işe yaramazdı diyordu. Evden gitti de bereketimiz arttı. Ama bereket, mazlumun ardından kapanan kapılara uğramazdı. Pembe ise tarlanın tek sahibi olmuş gibi köy meydanında salına salına geziyordu. Bir gün çeşme başında kadınlarla çamaşır yıkarken Selim'in değirmende aç susuz kaldığını duydu. Elindeki bakır güğümü sertçe yere koydu. Kibirli bir gülüşle başını kaldırdı. Altı üstü bir kuru canı var, dedi. O yıkık değirmen bile ona çok ya neyse. Kadınlar sustu. Kimse karşılık vermedi. Ama o söz çeşmenin taşlarına çarpıp köyün vicdanına kazındı. Kerim ise her sabah tarlaya giderken değirmenin önünden geçiyordu. İçeriden gelen kuru öksürük seslerini duyuyor. Bir an duracak gibi oluyor ama sonra adımlarını hızlandırıyordu. İçindeki vicdan, kardeşin orada, diyordu. Ama Pembe'nin hırsı ve toprağın cazibesi onun kalbine pranga vurmuştu. Fakat o kış ektikleri ekin bir türlü baş vermedi. Ambardaki tahıl nem kaptı, çuvalların içi küflenmeye başladı. Hayvanlar zayıfladı. Soba yanıyor ama ev ısınmıyordu. Pembe ne kadar hırslandıysa evin bereketi o kadar çekildi. Kerim'in içine ilk kez o günlerde ağır bir huzursuzluk çöktü. Soba başında otururken karısının yüzüne bakamaz oldu. Çünkü Pembe'nin her sözü artık ona kazanç değil, günah gibi geliyordu. Gecenin ayazı toprağı dondurur ama vicdanın ayazı insanın içini dondurur. O kış köyün üstüne çöken bereketsizlik, Kerim ile Pembe'nin evine kara bir gölge gibi yerleşti. Ne ambarda un kaldı, ne pişen aşın tadı. Selim'i hor görüp kapı dışarı ettikleri günden beri köylülerin bakışı da değişmişti. Kimse Pembe'ye eskisi gibi selam vermiyor, Kerim'in yanından geçenler başını öne eğiyordu. Bir sabah köyün en yaşlısı Hafız emmi kahvehanenin önünde Kerim'in yolunu kesti. Kerim'in elinde boş bir heybe vardı. Pazara un almaya gidiyor ama cebindeki para yetmiyordu. Hafız emmi bastonunu toprağa sertçe vurdu. Aksakalı ayazda titrerken Kerim'in gözlerinin içine baktı. Kardeşinin rızkını çiğneyen, dedi ağır ağır. Kendi evladının boğazından helal lokma geçiremez Kerim. Kerim'in dili tutuldu. Kulakları uğuldadı. Sanki uğruna kardeşini susturduğu o toprak ayaklarının altından kayıp gidiyordu. Koşar adım eve döndü. Pembeyi ahırın önünde çökmüş halde buldu. Açlıktan zayıflayan hayvanlara bakıyor, başını iki elinin arasına almış susuyordu. O kibirli kadın gitmiş, yerine köyün sessiz lanetini sırtında taşıyan bir yabancı gelmişti. Kerim duvarda asılı eski hırkaya baktı. Selim'in sofrada ekmeği elinde donup kaldığı an gözünün önüne geldi. O an yüreğine bir taş oturdu. Geç gelen pişmanlığın ilk taşı, kış nihayet yerini bahara bırakırken dağların karı eridi. Ama Kerim ile Pembe'nin üstündeki utanç yükü erimedi.
Çorak kalan tarlanın ortasında tek başına ekinleri yeşertmeye çalışan Kerim'in gücü tükenmişti. Pembe artık köyün çeşmesine bile çıkamıyordu. Pencerenin arkasından dışarıyı izliyor, yalnızlığın nasıl bir zindan olduğunu her gün biraz daha anlıyordu. Bir avuç toprak için evden ettikleri Selim'in yokluğu, evin her odasında görünmez bir hayalet gibi dolaşıyordu. Sonunda Kerim dayanamadı. İçindeki yangın birden alev aldı. Hırkasını kaptığı gibi eski değirmene doğru koşmaya başladı. Pembe de ardından geldi. İlk kez kibrini yere bırakmış, başını eğmişti. Kerim, eski değirmenin tahta kapısını titreyen ellerle açtığında, gördüğü manzara ciğerini paramparça etti. Selim, aylarca sığındığı o soğuk köşede, babasından kalan yamalı hırkaya sarılmıştı. Önünde bir tas su vardı. Bir parça kuru ekmeği suya banarak yiyordu. Üstü başı toz içindeydi. Yüzü zayıflamıştı ama gözlerindeki vakur ve temiz ifade hiç değişmemişti. Kerim daha fazla dayanamadı. Hıçkırıklar içinde kardeşinin dizlerinin dibine çöktü, ellerine kapandı. "Affet beni canım kardeşim," dedi. "Nefsimize uyduk. Seni bir avuç dünya malı için hor gördük. Ben abilik yapamadım. Bizi affet." Selim elindeki ıslak ekmeği yavaşça yere bıraktı. Abisinin titreyen omuzlarına baktı. Sonra gözleri kapıda diz çökmüş, başını önüne eğmiş Pembe'ye kaydı. O kibirli kadının gözlerinden ilk kez pişmanlık yaşları süzülüyordu. Selim derin bir nefes aldı. Abisinin ellerinden tuttu, onu yerden kaldırdı. Yüzünde ne öfke vardı ne sitem. Sadece yorgun ama tertemiz bir merhamet vardı. Kendi hırkasını çıkarıp abisinin omuzlarına örttü. Sonra Pembe'ye baktı ve usulca konuştu. "Ben hakkımı çoktan helal ettim abi. Yeter ki toprak bereketi unutmasın, evimiz huzuru unutmasın." O günden sonra tarla yine iki kardeşin ortak emeğiyle yeşerdi. Toprak bereketini verdi, başaklar yeniden boy verdi. Ama Pembe bir daha o köyde başını eskisi gibi dik tutarak yürüyemedi. Kazandığını sandığı toprak avuçlarının içinde kalmıştı belki. Fakat kaybettiği huzuru bir ömür boyu o taş duvarların arasında arayıp durdu. Çünkü insan bazen bir avuç toprak kazanır ama koca bir ömrün duasını kaybeder. Bir avuç toprak uğruna canından aziz bildiğini kapı dışarı edenler, gün gelir o toprağın altında bile sığınacak bir vicdan ararlar. Kimseyi hor görmeyin canlarım. Bugün küçümsediğiniz kapı, yarın başınızı koyacağınız tek eşik olabilir. Dünya malı için kırılan kalplerin hesabı bazen bu dünyada kapanır, bazen de sessizce sahibini bekler. Ama şunu unutmayın, ilahi adalet geç kalmaz, sadece vaktini bekler. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizce dünya malı için kırılan bir kalbin hesabı bu dünyada kapanır mı? Yoksa ilahi adalet her zaman sessizce mi tecelli eder? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın.